kavuştu. Çanakkale Şehitleri Anma Programı'nda şiir okuyup Başbakan'a mektup veren Minik Mücahit dağılmış ailesini bir araya getirdi. Zulümü alkışlayamam, cahilimi asla sevmem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Neredeler şimdi? Cesedini verdiler. Tamam. Şey dedi, yani bütün ailemiz tanıştık. 6 tane kardeşimiz var. Hangisinin nerede olduğunu 2 senedir bilmiyor. Kim hayatta, kim öldü. Çup çup gözler yanar hre. Ben Ülke Anadolu Kaşgarlı. 1965 doğumluyum. Yani, Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrinde doğdum. Ve orada ilk eğitim, orta eğitim ve üniversite bölümlere kadar orada. Sonra ben Pakistan'da bu Seyyid Abdullah Maududi Uluslararası Enstitüsü'nde İslami ilimler öğrendim. Kaşgar'a geri döndüm. Geri döndükten sonra ben orada yani Urdu dili öğretmenlik başladım. Yurt dışında okuduğum için yani ben ilk girdiğim günden itibaren hemen ertesi gün polis karakolunu saldı, çağırma, sen ne yaptın, ne okudun, kimlerle görüştün, kimlerle değil. Bunları biz hazırlıklı olarak geliyoruz, bunu biliyoruz. O yurt dışından gelen herkese öyle bir sorguları çekiyor. Onun için biz de ona hazırlıklı bir şekilde, onun tepkisini çekmeyecek bir şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. O şekilde onları gördükten sonra her insan şunu düşünüyor. Evet, yani ben yurt dışında okudum, ben özünü nokta koyulan insanım. Dikkat etmek zorundayız. Çünkü biz biliyoruz ki arkamızda biri var. Ya biri bizi dinliyor. Bu şekilde hayat bu şekilde sürüyor. O dönemde ben de Pakistan'da girdikten sonra ben de yaşadım. Onu yaşadığım için bende de öyle bir psikolojik şey oluştu. Demek ben Kaşgar'da yaşayacaksam ettiğim her kelimeye, görüştüğüm her insana, yürüdüğüm her şeye ben dikkat ederek yaşamam lazım. Benim eğitim gördüğüm Seyyid Abdullah Maududi Uluslararası Enstitüsü'nün kurucuları aslında Pakistan'ın 3. büyük partisi Cemaat İslami'dir. Onların yurt dışı araştırmaları var. Mesela Bosna Hersek olsun, nerede bir sıkıntı varsa buralarını zaman zaman onlar dış ilişkilerle ilişkili insanlarını gönderiyor. Oradaki sıkıntılarını araştırıyor. O konuda raporlar hazırlıyor, kitaplar yazıyor. Tarihi kitaplar yayınlıyor kendi yayın evlerinde. Ve Cemaat İslami'nin bu dış ilişkiler ofisinde çalışan İlyas Ensari adında bir kişiye gönderdi Kaşgar'a. Amacı Doğu Türkistan'daki İslam'ın Doğu Türkistan'daki gelişmesi. Ne zaman geldi, ne zaman, hangi durumda, bunun tarihi araştırmaları ve durum tespiti. Şu an nasıl bir durumda Uygur Müslümanlarla, ibadet konusunda ve başka konularda camiler, eğitimler, İslami eğitimler ne durumda? Bunları araştırmak için gelmiş. Onların da tek güvenebildiği kişi ben. Çünkü ben onların elinde okudum 3 sene. Enstitüde eğitim gördüm. Ben Kaşgar'da orada o dili bilen 2 kişiden biri benim. O yüzden bana göndermişler ve ben oradaki haksızlıkla anlattım. Bak dedim, Uygurların okulları böyle, yani duvarları bu şekilde viran halette. Çınarların okuluna bak, onu da göstereyim sana. Çınarların okuluna götürdüm, çok güzel sınıflar, aydınlık. Uygurların okulları o değil yani. O okulda da fark var. Bu farkları da gösterdim. Bundan sonra ona da gerekli olan tarihi bilgiler, bazı camiler buraya da götürdü. Anlattığım gibi Pakistan'dan gelen o ikinci bir arkadaş da geldi. Aksay Çin'i ziyaret etmek istiyordu. Ben onu Hoten'e kadar getirdim. Haritalarda gösterdim. Yani ileri gitmek mümkün değil çünkü orası yabancılara kapalı bir bölge. Yabancılar gidemez. Buraya kadar gör. Tamam. Sen madem buraya geldin, İslami araştırmalar için geldin. O zaman biz Hoten'e kadar gidip yer yerdeki camilere fotoğrafla, onlarla yap. O kadar. Yani ben onu Karakaş ilçesine götürdüm, Hoten'e götürdüm, Kaşgar'da birkaç yerde. Önemli camilerimizden tarihi ve fotoğrafladı. Onlarla anlattım. O da not aldı. Yani oraya kadar gidemeyeceğini anladıktan sonra geri döndü. Hakkında hemen polisler tetkikat başlatmış.
Bir gün oturuyorum, 2 kişi geldi, dedi seninle sohbet edeceğiz dedi. Ya bu konuda dedim. Dedi biz polisiz dedi. Evet dedim. Gel dedi, ben ticaret yaptığım alan var. Oradan beni çağırdı başka. Tamam dedim, gittim. Bir ofise götürdü. Orada oturup sen şimdi yurt dışından gelen casuslara bizim devlet sırrımızı verdin. Ben neden bileyim? Hangi casus? Ben sizi anlamıyorum ki. Ne diyorsunuz dedim. Yok sen böyle bir kişinin otele kadar götürdün falan. Bu casustur falan. Sen şunu söyle ki sen hangi devlet sırrımızı verdin onu söyledi. Ben dedim yok öyle bir şey. Ben bilgimi devlet sırrının ne olduğunu da anlamıyorum. Adam İslam'la araştırmaya gelmiş. Camiyi araştırmaya gelmiş. Camilerin tarihini araştırmaya gelmiş. Camilerini fotoğrafladı ve onların tarihi hakkında bilgi verdi. Ben onu dedikten sonra sen bu şekilde bitmez bu işler. Sonra tekrar seni çağırtacağız. Sen bir düşün. Geleceğini düşün. Düşündükten sonra biz tekrar geliriz dedi. Sonra ben diğer büyüklerimize böyle bir durum yaşadım diye onu anlattım. Herkes bak Mırgan sen göze battın. Şimdi senden bir şey arıyor. Seni işaret kalabilmek için senden bir şey arıyor. Yani bunu ya parayla ya bir şekilde yatıştırabilirsen yatıştır. Eğer o şekilde olmazsa senin kurtulman mümkün değil. Yani büyüklerimiz, aile büyüklerimizden çoğu bu şekilde şey yaptı. Sonra tevekkül dedim. Allah'a tevekkül ettim. Dedi ki çıkıyorum yurt dışına. Orada ben yazmasını bilirim. Elimden gelen ne varsa orada yapabilirim. Burada yok ben iman yaptım, yok ben her gün imanıma karşı, vicdanıma karşı hiçbir şey yapamam desem hepsi de çürürüm, giderim. Milletim için de, kendi davam için de hiçbir şey yapamaz hale gelirim. En iyisi kaçmak dedim. İlk önce Pakistan'a çıktım. Tek başıma. Ailemle diğer işlerini yatıştırdım. Hanımım, çocuklarımın pasportu, bunlarını. Çünkü benim pasportum var, hanım ve çocuklarımın pasportu yok. Bunları pasport almak için orada pasport ticareti yapanlar var böyle. Yani direkt biz alamıyoruz da. Ortadaki insanlar var. Ben de gerekli insanlara yani para, her şeyini verdim çocuklarımın ve hanımımın pasport için. Çünkü ben onlarını beklesem, sonra 3. kez beni çağırdığında bir yol seçmek zorunda kalacağım. Ya Çinlilerden yana, ya imanın yana. Ak alvasti, kara alvasti, goya zulmet, kara tın bastı. Ak alvasti, kara alvasti, goya zulmet, kara tın bastı. Anılar yine sözdün adaştı. Bir an evvel bu aşamaya gelmeden önce ben kaçmam lazım. Bunu düşündükten sonra ben onları yaptım. Hemen Pakistan'a. Buradan da bir şey yapma ihtimali var mı acaba diye Pakistan'dan arkadaşlarla konuştum. Suriye'de fazla Uygur yok. Yani bir iki tane Uygur var. Oraya gitsek çok daha emin oluruz diye hemen Pakistan'da Suriye'de orada bir ünlü bir yazarımız vardı. Şu an Kanada'da yaşıyor. Hemen oraya gittim. Suriye'de kaldım Demişk'te. Demişk Üniversitesi'nin Arap dili yani o kursu var yabancılara Arap dili öğreten. Tümer gibi. Onlarla da Demişk Üniversitesi'nin Tümer'de okudum. O okuma sırasında ben bütün amacım çocuklarla hanımını yurt dışına çıkarabilmek, pasport almak. Çok bekledik. Ben normalde 1200 dolar olan pasport yani bir pasport için 1200 dolar oluyor. Zaten bir büyük çocuklar pasportuna ekleniyor. Yani sonuçta bir pasport almış oluruz. Onun için ben 14.000 yuan vermiş. 2500 dolar vermiştim. Ne olur ne olmaz diye. Bu da bir sene uğraşa hiç yani pasport alamadık hanımıma çocuk ya. En sonunda dedik ya pasport almak çok zor. Senin ailene özellikle pasport alınmaz. Bunun tek bir çaresi var. Bir başkasının pasportunu buluruz. Onunla senin hanımını gönderebilir. Çocuklarını değil.
Dedikten sonra ben de düşündüm, tamam. En iyisi bir tanesi de olsa yanıma getireyim. Şimdi ona dedim, hanımını gönderelim dedi. Tamam. Bu da bir başka kişinin pasportunu bulmuş. Onu fotoğraf değişikliğiyle, yani hanımın kendisinden büyük olan bir tanesinden. Onunla birlikte hanımını gönderdi. Onu da çok zor, ağla kalkışa büyük zorluklarla Suriye'ye getirdim. Çünkü orada direkt Suriye'ye vize alırsa çıkamama ihtimal olurdu. O yüzden önce Dübey'e gönderdi. Dübey'den de biz bir şekilde Suriye'ye getirdik. Suriye'ye getirdikten sonra ben tekrar orada bir sene okudum. Okuduktan sonra baktım ekonomik durumumuz bitmeye başladı. Yani sıkıntıya girmeye başladım. Ondan sonra dedim ki Suudi Arabistan'da zaten bütün akrabalarımız, amcam, halam hepsi Suudi Arabistan vatandaşı. Eskiden Çin hükümeti işgal ettikten sonra onlar kaçmış. Suudi Arabistan'da yerleşmiş. Oranın vatandaşlığa geçmiş olalar.